Dünyanın arkeoloji tarafından hiç incelenmemiş ya da yalnızca minimal düzeyde incelenmiş devasa bölgeleri vardır. Elbette en önemlileri sular altında kalmış kıta sahanlıklarıdır. Bu yüzden Santa ve ben hayatımızın 7 yılını dünyanın dört bir yanında tüplü dalış yaparak geçirdik. Günümüzde Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Saurashtra Yarımadası'nın en batı ucunda yer alan antik Dvarka şehri, manevi ve mitolojik açıdan zengin olduğu kadar tarihi kentsel gelişimiyle de dikkat çeken bir anlatı sunar. Hesaplamalara göre buzul çağı sırasında suyun üzerinde olan 27 milyon kilometre karelik bir alan şu anda suyun altındadır. Şehrin Gomati Nehri ile Arap Denizi'nin birleşim noktasına yakın stratejik konumu, yalnızca potansiyel istilacılara karşı korunmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda deniz ticaretini güçlendirerek antik dünyanın diğer bölgeleriyle bağlantılar kurmasına da yardımcı olmuştur. Bu coğrafi avantaj, şehrin bir yarımada ya da adalar dizisi olarak suyla çevrili olmasını sağlamış ve onu herhangi bir düşman için aşılması zor doğal bir kale haline getirmiştir. İnsan uygarlığının büyük bir kısmı su etrafında örgütlenmiştir ve su seviyeleri değiştikçe bu eski şehirlerden bazıları tamamen su altında kalmış olabilir. Güney Hindistan'da çok fazla dalış yaptık ve bu yüzden Santa, tamil balıkçıları ve tamil dalgıçlarıyla kendi dillerinde konuşarak su altında garip bir şeyler görüp görmediklerini sorabildi. Elbette görmüşlerdi. Bunun yanı sıra Gomati Nehri'nin yakınlığı yalnızca şehrin manzarasını güzelleştirmekle kalmamış, aynı zamanda sakinleri için hayati bir yaşam kaynağı olmuştur. Antik metinlerde tasvir edilen Dvarka'nın kentsel manzarası, mimari açıdan görkemli bir tablo sunar. Şehir, titizlikle planlanmış sokakları, son teknolojiye sahip bir drenaj sistemi ve etkileyici tahkimatlarıyla biliniyordu. Bunların tümü, konut, ticaret ve yönetim amaçlarına yönelik olarak açıkça tanımlanmış sektörlere ayrılmıştı. Bu şehrin yaklaşık 6.000 ila 7.000 yıldır su altında olduğunu biliyoruz. Ancak asıl soru şu, bu tarihten önce ne zaman inşa edildi? Ne kadar süre suyun üzerinde kaldı? Bu düzeyde bir kentsel planlama ve inşaat mühendisliği, şehir yönetimi ve altyapı gelişimi konusunda ileri bir anlayışın göstergesidir. Ve Dvarka'yı antik çağın kentsel planlama harikalarından biri haline getirir. Şehrin savunma yapıları bir dizi kapı ve tahkimat içeriyordu. Ve bunlar yalnızca mimari başarılar olmakla kalmayıp, erişimi düzenlemek ve istilalara karşı kesintisiz koruma sağlamak için stratejik olarak tasarlanmıştı. Bu mimari ve stratejik ustalık ileri bir uygarlık seviyesine işaret eder ve Dvarka'nın güzellikle zekayı birleştiren antik dünyada güçlü bir varlık olduğunu gösterir. Su altında heykellerle karşılaşıyorsunuz, su altında sütunlar buluyorsunuz. Bu büyüleyici bir şey. Bir sualtı şehrinde dalış yapmak, derinliklere inmek gerçekten büyülü bir deneyimdir. Günümüz Hindistan'ının Gujarat eyaletinde bulunan modern Dvarka kıyılarında arkeologlar yürüttükleri deniz araştırmalarıyla bu antik şehrin görkemi ve burada gelişen sofistike uygarlık hakkında önemli bilgiler edinmişlerdir. Bu sualtı keşifleri, batık yapılar, taş temeller, duvarlar, sütunlar ve merdivenler ortaya çıkarmış ve birçok kişi bunların efsanevi Dvarka'nın bir parçası olduğuna inanmıştır. Bu kadar ayrıntılı bir sualtı mimarisinin keşfi, o dönemin ileri mühendislik ve inşaat tekniklerine işaret etmekte ve kentsel planlama ile altyapı gelişimi açısından çağdaşlarından çok daha ileri bir toplumu gözler önüne sermektedir. Modern teknolojinin özellikle sonar taramaları, dalış keşifleri ve su altı fotoğrafçılığı gibi yöntemlerin kullanımı, batık şehrin haritasını çıkarmada büyük rol oynamış ve onun karmaşıklığını ve ölçeğini daha net bir şekilde anlamamızı sağlamıştır. Ancak ortaya çıkan keşifler yalnızca yapılarla sınırlı değildir. Deniz tabanından ve
Dvarka yakınlarındaki kara kazılarından çıkarılan sayısız eser, kültürel açıdan zengin ve ekonomik olarak gelişmiş bir toplumun izlerini taşımaktadır. Özenle döşenmiş sokak kalıntıları ve karmaşık drenaj sistemi, toplumun yüksek düzeyde bir kentsel planlamaya sahip olduğunu ve organizasyona, çevresel sağlığa ve vatandaşlarının refahına değer verdiğini göstermektedir. Ayrıca keşfedilen çeşitli malzemeler, Dvarka'nın kendi zamanında canlı bir ticaret ve kültürel etkileşim merkezi olduğunu ve diğer uygarlıklarla bağlantılar kurduğunu ortaya koymaktadır. Bu çeşitlilik, şehrin ekonomik canlılığını göstermenin yanı sıra, kültürel açıdan açık ve dinamik bir yapıya sahip olduğunun da kanıtıdır. Ancak belki de en büyüleyici olan şey, radyokarbon tarihleme yoluyla elde edilen kronolojik kanıtlardır. Hindistan'daki uygarlığın en az 5000 yıl öncesine dayandığını kabul etmemiz gerekiyor. Büyük ölçüde yanlış olduğu kanıtlanmış Aryan istilası teorisi artık terk edilmelidir. Batık şehrin bazı eserleri ve yapısal unsurları milattan sonra 2000 yıla tarihlenmiştir ve bu da Dvarka'nın zaman çizelgesini geleneksel inançlarda ve antik metinlerde anlatıldığı şekliyle Lord Krishna'nın dönemiyle örtüştürmektedir. Bu tarihlendirme, Dvarka'nın antik dünyada önemli bir kültürel, dini ve ekonomik merkez olarak konumunu pekiştirmenin yanı sıra, mitolojik anlatılar ile tarihsel gerçeklik arasındaki bağı da güçlendirmektedir. Bu arkeolojik buluntular, antik Hindistan'daki kentsel yerleşimlerin evrimini anlamamıza yardımcı olacak somut bir çerçeve sunarak, o dönemdeki toplumsal yapılar, ticaret uygulamaları ve kültürel dinamikler hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Geçmişin ipuçlarını bir araya getirirken, Dvarka, antik dünyanın büyük mozaiğinde özel bir yere sahiptir. Hindu mitolojisi ve antik Hint tarihi açısından Dvarka, yalnızca ilahi kökenleriyle değil, aynı zamanda onu çevreleyen gizem ve ihtişamla da büyük bir öneme sahiptir. Dvarka efsanesinin merkezinde, Hinduizm'de çeşitli geleneklerde saygıyla anılan kilit bir figür olan Lord Krishna tarafından kurulduğu anlatılır. Mahabharata ve Bhagavata Purana'daki destansı anlatılar, Krishna'nın halkını sürekli tehditlerden koruma arayışının bu şehrin kurulmasına yol açtığını anlatır. Bu rastgele bir seçim değildi. Krishna stratejik bir karar vererek doğal savunmalara sahip, halkının refah içinde yaşayabileceği bir konumu tercih etti. Batı kıyısında konumlanan Dvarka, coğrafi avantajları ve ticaret ile iletişimi kolaylaştıran önemli deniz yollarına erişimi sayesinde düşmanlara karşı bir kale işlevi görüyordu. Ancak bu şehir sadece bir sığınak değildi. İlahi koruma ve dehanın bir sembolüydü. Manevi önemi mimari ihtişamla harmanlanmıştı. Dvarka'nın büyük yapıları ve sonunda gizemli bir şekilde sulara gömülmesi, hayal gücünü harekete geçiren ve bu şehri hem hayranlık hem de saygı duyulan bir konu haline getiren unsurlardır. Antik metinlerde sıkça altın şehir olarak anılan Dvarka, yalnızca altının mimaride kullanılmasıyla değil, aynı zamanda benzersiz bir zenginlik, refah ve mimari ustalık dönemini temsil etmesiyle de öne çıkar. Efsanevi şehir, altın ve değerli taşlarla parıldayan sarayları, görkemli kamusal alanları ve etkileyici tahkimatlarıyla antik kentsel gelişimin ve refahın zirvesine ulaşmış bir uygarlığın kanıtıdır. Şehrin ihtişamı sadece maddi zenginliğiyle sınırlı değildi. Sofistike tasarımı ve düzeni de dikkat çekiciydi. Hindu mitolojisinde tanrısal mimar olarak anılan Vishvakarma'ya atfedilen bu şehir planı, Lord Krishna'nın emriyle inşa edilmiştir. Vishvakarma'nın Dvarka vizyonu, mimari açıdan bir başyapıt niteliğindeydi. Dvarka'nın planlaması titizlikle gerçekleştirilmiş, konut bölgeleri, pazar yerleri, tapınaklar ve kamu binaları için belirgin alanlar oluşturulmuştu. Bu ayrım, her alanın kendi işlevini yerine getirirken diğer bölgelere müdahale etmemesini sağlamıştı. Konut bölgeleri yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda estetik göz önünde bulundurularak inşa edilmişti. Böylece şehrin sakinleri
güvenli, güzel ve doğayla uyum içinde bir ortamda yaşamışlardı. Ancak Dvarka'nın en büyüleyici hikayesi belki de onun gizemli şekilde suya gömülmesidir. Bu batık bölgelerin büyük ölçüde deniz seviyesinin yükselmesinden çok kara çökmesi nedeniyle sular altında kaldığı düşünülmektedir. Çünkü bu olay nispeten yeni bir tarihe dayanmaktadır. Efsaneye göre Lord Krishna'nın bu dünyadan ayrılmasının ardından şehir deniz tarafından yutulmuştur. Bu hikaye yalnızca Hindu mitolojisinde önemli bir bölüm olarak kalmaz, aynı zamanda Kali Yuga'nın başlangıcını işaret eder. Aynı zamanda arkeologların ve tarihçilerin ilgisini de çekmiştir. Modern Dvarka kentinin açıklarında gerçekleştirilen su altı keşifleri, efsanevi geçmişle somut bağlantılar kurmamıza yardımcı olacak batık yapıları ortaya çıkarmıştır. Bu keşifler, zamanla yükselen deniz seviyeleri ya da başka felaketler nedeniyle yavaş yavaş sulara gömülen önemli bir yerleşim yerinin varlığına işaret ederek mitolojik anlatılara tarihsel bir temel kazandırmaktadır. Dvarka'nın batışı genellikle sembolik bir bakış açısıyla ele alınır. Zenginliğin geçiciliğini ve değişimin kaçınılmazlığını hatırlatır. Bu hikaye, ne kadar görkemli veya sağlam inşa edilmiş olursa olsun, en muhteşem yapıların bile zamanın ve doğanın gücüne karşı koyamayacağını gösterir. Tarihsel entrikalar ve mitolojik derinliklerle dolu olan bu anlatı, geçmiş ile günümüzü, mitolojik olanla gerçekliği birbirine bağlamaya devam ediyor. Son zamanlarda Red yapısı ile ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Bu bölge giderek daha ilginç hale geliyor ve Atlantis'in en olası konumu olduğuna dair kanıtlar artmaya devam ediyor. Eğer hala ikna olmadıysanız, en azından söyleyebileceğim şey şu ki, bu konuyla ilgili kanıtlar her zamankinden daha belirgin hale geldi. Genellikle Sahra'nın gözü olarak, Dözül, Sahlözü olarak adlandırılan Red yapısı, dünyanın en büyüleyici ve gizemli jeolojik oluşumlarından biridir. Sahra Çölü'nün tam kalbinde yer alan bu devasa dairesel yapı, onlarca yıldır bilim insanlarını, kâşifleri ve teorisyenleri büyülemiştir. Keşfi ve sonrasında yapılan araştırmalar, bu oluşumun kökenine dair birçok teori ve spekülasyon ortaya çıkarmış, onu derin bir gizemin merkezine yerleştirmiştir. Burada bir zamanlar büyük bir yapı var mıydı ve bir anda ortadan mı kayboldu? Bu yapı dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir miydi? Yoksa antik bir maden sahası mıydı? Belki de uzaylılar ya da ileri bir medeniyet tarafından kullanılmış bir alan mıydı? Red yapısı, bilim dünyasının dikkatini ilk olarak 1930'larda Fransız jeolog Theodore Monod'un Sahra Çölü'nün geniş ve büyük ölçüde keşfedilmemiş bölgelerini araştırmak üzere çıktığı bir keşif gezisi sırasında çekmiştir. Monod'un keşfi esas olarak jeolojik haritalama üzerine odaklanmıştı. Ancak seyahati sırasında çölün monoton manzarasından belirgin şekilde ayrılan garip bir dairesel oluşum fark etti. Yüksekten bakıldığında büyük bir hedef tahtasını andıran bu yapı, başlangıçta merak uyandırmış olsa da hemen detaylı bir inceleme başlatılmamıştır. Red yapısının gerçek boyutu ve doğası ancak 1960'larda uzay keşfi çağıyla birlikte tam anlamıyla anlaşılmaya başlanmıştır. NASA'nın Gemini 4 misyonundaki astronotlar, uzaydan dünyanın yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekerken, Sahra Çölü'nün üzerinde bu yapıyı açıkça fark ettiler. Uzaydan bakıldığında yapı devasa bir dairesel form olarak gözlemlenebiliyordu. Bu yapı, çölün önemli bir bölümüne yayılan devasa bir dairesel oluşumdur. Bu görüntüler, bilim camiasında büyük bir ilgi uyandırmış ve daha odaklanmış araştırmalar ile keşiflere yol açmıştır. Red yapısının kökeni, yoğun bir tartışma ve spekülasyona konu olmuştur. Neredeyse mükemmel dairesel şekli, birçok kişiyi bir meteor çarpması sonucu oluştuğunu öne sürmeye itmiştir. Çünkü bu tür kraterler genellikle benzer özellikler gösterir. Ancak bilim insanları yapıyı daha yakından incelemeye başladıklarında gerçeğin çok daha karmaşık ve gizemli olduğunu fark ettiler.
Red yapısının en çarpıcı yönlerinden biri büyüklüğüdür. Bu oluşum yaklaşık 40 kilometre çapında olup uzaydan görülebilecek kadar büyük ve Sahra Çölü'ndeki en belirgin jeolojik oluşumlardan biridir. Bunu daha iyi anlamak için bu yapının büyüklüğü Paris şehri veya New York City'nin tamamı ile hemen hemen eşdeğer bir alana sahiptir. Bu devasa boyut ve neredeyse mükemmel konsantrik halkalar, yapının gizemini ve cazibesini artırmış, sayısız teori ve spekülasyona yol açmıştır. Büyüklüğü o kadar büyüktür ki, ancak yüksek irtifadan veya uzaydan tam olarak takdir edilebilir. Bu noktadan bakıldığında, yapılar Sahra Çölü'nün genişliğinde dev bir hedef tahtası gibi görünür. Detaylı jeolojik çalışmalar, meteor çarpması teorisini nihayet çürütmüştür. Etki olaylarıyla ilişkilendirilen, yüksek basınçlı mineraller gibi şoklanmış kuvars gibi minerallerin varlığına dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bunun yerine araştırmacılar, red yapısının milyonlarca yıl boyunca açığa çıkan farklı, sedimenter kaya katmanlarından oluşan, derin bir erozyona uğramış jeolojik bir kubbe olduğunu belirlemişlerdir. Konsantrik halkaların, daha sert kaya katmanlarının, yumuşak katmanlara göre daha etkili bir şekilde erozyona uğramaması sonucu oluşan farklı erozyonların bir sonucu olduğu bulunmuştur. Bu da bugün görülen belirgin hedef tahtası desenini yaratmıştır. Red yapısının eşsiz jeolojisi, dünyanın uzak geçmişine dair birkaç büyüleyici içgörü sunmaktadır. Yapı, protozoik sedimenter kayaçlardan oluşmuştur ve bu kayaçların 2,2 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da onu gezegenin en eski jeolojik oluşumlarından biri yapmaktadır. Yapının merkezi, yaklaşık 480 milyon yıl yaşında olan Asyen kayaçlardan oluşmaktadır. Bu geniş jeolojik yaş aralığı, Sahra bölgesini şekillendiren jeolojik süreçler hakkında değerli ipuçları sunarak dünyanın erken tarihine dair bir pencere açmaktadır. Red yapısının en görsel olarak çarpıcı yönlerinden biri, uzaydan bakıldığında bir insan gözüne benzemesidir. Bu özellik, ona Sahra'nın gözü takma adını kazandırmıştır. Yapının dairesel şekli, konsantrik halkalarla birleştiğinde, çölde bir gözün dışarıya bakıyormuş gibi bir izlenim verir. Bu da birçok kişinin hayal gücünü cezbetmiş ve yapıya mistik bir hava katmıştır. Red yapısının bir meteor çarpması sonucu oluştuğu fikri, geçerliliğini yitirmiş olsa da, oluşumunun tam süreci hala bilimsel tartışmaların konusudur. En yaygın kabul gören teori, yapının dünya yüzeyine tam olarak ulaşmamış bir volkanik patlamanın sonucu olduğunu öne sürmektedir. Bu teoriye göre dünyanın derinliklerinden gelen magma yukarıya doğru itilmeye başlamış ve üzerindeki sedimenter kaya katmanlarında kubbe şeklinde bir yükselme meydana gelmiştir. Ancak bir volkan oluşturmak yerine magma, yüzeyin altında soğumuş ve katılaşmış, bu da kubbenin yavaşça çökmesine yol açmıştır. Milyonlarca yıl süren erozyon, bugün görülen konsantrik halkaları ortaya çıkarmıştır. Bir diğer teori ise, red yapısının hidrotermal aktivite ile oluşmuş olabileceğini öne sürmektedir. Bu süreç, kaya katmanlarında sıcak suyun dolaşımını içerir ve kimyasal değişikliklere neden olarak dairesel desenlerin oluşumuna yol açabilir. Volkanik teori kadar yaygın kabul görmemekle birlikte, bazı bilim insanları bu olasılığı hala araştırmaktadır. Red yapısının oluşumu ayrıca, Sahra bölgesini şekillendiren tektonik aktiviteyle de bağlantılı olabilir. Sahra Çölü, bugün büyük ölçüde düz olsa da bir zamanlar tektonik plakaların hareketiyle şekillenen çok daha dinamik bir manzaraya sahipti. Yapı, Afrika kıtasının hala önemli tektonik değişimler yaşadığı dönemde meydana gelen çok daha büyük bir jeolojik sürecin kalıntıları olabilir. Red yapısının devasa boyutu ve karmaşıklığı, insan yapımı bir yapı olma olasılığını oldukça düşük kılmaktadır. 40 kilometre çapında, mükemmel şekilde konsantrik halkalarla çevrili ve birkaç kilometre genişliğinde olan bu yapı, büyük bir iş gücü, ileri düzey mühendislik bilgisi ve hala
tasavvur edilmesi zor bir amaç gerektirecek şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca yapının insan yapımı olduğuna dair herhangi bir kanıt veya insan faaliyetini gösteren eserler bulunmamaktadır. Ancak bazı marjinal teoriler, Ret yapısının kaybolmuş bir medeniyet tarafından inşa edilmiş eski bir yapı olabileceğini öne sürmüştür. Bu teoriler, genellikle Platon'un tanımladığı efsanevi Atlantis şehriyle ilişkilendirilir. Bu teoriyi savunanlar, yapının büyüklüğünün, şeklinin ve yerinin Atlantis'in tanımlarına uyduğunu öne sürerek, bunun bu efsanevi şehrin kalıntıları olabileceğini spekülasyon yapmaktadır. Bu teori, yapının dairesel şekli, boyutu ve Sahra çölündeki yeri nedeniyle son yıllarda ilgi görmüştür. Bu yapı, antik Yunan filozofu Platon'un tarif ettiği Atlantis'in kalıntıları olabilir. Platon'un diyaloglarında Atlantis, kendi zamanından yaklaşık 9.000 yıl önce var olan güçlü ve ileri bir medeniyet olarak anlatılır. Platon, bu medeniyeti kara ve su halkalarından oluşan büyük bir ada olarak betimler ve onu genellikle Cebeli Tarık Boğazı ile ilişkilendirilen Herkül sütunlarının ötesinde konumlandırır. Atlantis teorisinin savunucuları, Ret yapısının konsantrik halkalarının Platon'un tarifine çok benzediğini ve Sahra çölündeki konumunun adanın yıkımı ve ardından gelen çölleşme süreciyle örtüşebileceğini öne sürmektedir. Ret yapısının yaşını belirlemek, jeolojik katmanlarının farklı bileşimleri nedeniyle oldukça karmaşık bir görev olmuştur. Ancak bilim insanları, yapıyı oluşturan kayaçların yaşlarını inceleyerek bir tahminde bulunabilmişlerdir. Yapının merkezi, yaklaşık yarım milyar yıl yaşında olan Ordovisyen kayaçlardan oluşurken, dış katmanlar 2,5 milyar yıl kadar eski Proterozoik kayaçlardan meydana gelmektedir. Yapının yaşı, kayaçlardaki radyoaktif izotopların bozulmasını ölçen radyometrik tarihleme yöntemiyle yaklaşık olarak belirlenmiştir. Yapının farklı kaya katmanlarını analiz eden bilim insanları, onun oluşum sürecine dair bir zaman çizelgesi oluşturmuş ve bunun dünyadaki en eski jeolojik oluşumlardan biri olduğunu ortaya koymuştur. Ret yapısının uzaydan bakıldığında bir insan gözüne benzemesi, çeşitli sembolik yorumlara yol açmıştır. Bazı teorisyenler, yapının antik bir medeniyet tarafından büyük mesafelerden görülebilecek bir işaret ya da sinyal olarak tasarlandığını, hatta muhtemelen dünya dışı varlıklara yönelik bir mesaj taşıdığını öne sürmektedir. Bu fikir, antik astronot teorilerinin geniş temasına dayanır ve ileri medeniyetlerin ya da dünya dışı ziyaretçilerin dünya tarihinin şekillenmesinde rol oynadığını öne süren görüşlerle örtüşmektedir. Yapının çevresindeki bölge hem jeolojik hem de arkeolojik açıdan ilgi çekicidir. Günümüzde büyük ölçüde yaşanmaz olan Sahra Çölü, bir zamanlar antik insan medeniyetlerine ve çeşitli bitki ile hayvan türlerine ev sahipliği yapan verimli ve yeşil bir bölgeydi. Bugün kurumuş olan eski nehir sistemlerinin kalıntıları, Sahra'nın bir zamanlar çok daha yaşanabilir bir çevre sunduğunu göstermektedir. Ret yapısının doğal bir jeolojik oluşum olduğu en yaygın kabul gören teori olsa da, kökenine dair kesin kanıtların bulunmaması çeşitli alternatif teorileri doğurmuştur. Bazı araştırmacılar, yapının bölgedeki bir süper volkanın patlaması sonucu çöken devasa bir antik kalderanın kalıntıları olabileceğini öne sürmektedir. Bu teoriye göre büyük bir volkanik patlama sonucunda magma odası çökmüş ve bugünkü konsantrik halkaları oluşturmuştur. Ancak bu teori geniş çapta kabul görmemektedir. Çünkü bölgede volkanik kayaçlara veya kül tabakalarına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bir diğer teori ise Ret yapısının eski bir madencilik faaliyetinin kalıntıları olabileceğini iddia etmektedir. Dairesel şekli ve konsantrik halkaları, zamanla farklı kaya katmanlarının sistematik olarak çıkarıldığı bir madencilik operasyonunun sonucu olabilir. Ancak bu teoriyi destekleyecek herhangi bir arkeolojik kanıt bulunmamaktadır ve antik toplumların böyle devasa bir projeyi gerçekleştirebilecek teknolojiye veya kaynaklara sahip olmaları
pek olası görünmemektedir. Bu teoriler büyük ölçüde spekülatif olsa da Red yapısına duyulan ilginin ve onun insanlık tarihindeki olası öneminin süregelen bir merak kaynağı olduğunu göstermektedir. Burada 12.800 ile 11.600 yıl önce gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Kimse Genç Dryas adı verilen dönemin gezegen çapında büyük bir felakete neden olduğu ve bu olayın buz devrine özgü mamutlar, mastodonlar, dev tembel hayvanlar ve tüylü gergedanlar gibi ikonik hayvanların yok oluşuna yol açtığı konusunda ciddi bir itirazda bulunamaz. Peki, bizim öncesinde var olmuş ve bir felaketin ardından dalgalar altında kaybolmuş, gelişmiş antik medeniyetler olabilir mi? Bu tufan öncesi toplumlar, bizim anlayışımızın çok ötesinde bir bilgiye sahip olabilirler miydi? Belki de onlar, genetik olarak bizden farklı varlıklardı. Eski metinlerde bahsedilen, dünya üzerinde yürüyen devler miydi? Bugün, modern mühendislik bilgimizle açıklanması, neredeyse imkansız olan devasa megalitik yapılarla karşı karşıya kaldığımızda şu soruları sormalıyız. Bu erken medeniyetler hangi sırları saklıyordu? Kaybolmuş dünyaların gizemlerine doğru bir yolculuğa çıkarken, atalarımızın sadece bizler gibi insanlar olmadığını, daha büyük ve daha gizemli bir geçmişin parçası olabileceklerini keşfetmeye ne dersiniz? Tufan öncesi terimini duyduğumuzda, genellikle mit ve efsanelerle çevrili, eski ahitte yer alan Nuh tufanı gibi büyük olaylardan önceki bir dönemi düşünürüz. Bu terim yalnızca eski tufan öncesi çağları değil, aynı zamanda gizemle örtülü ve bizim kavrayışımızın ötesinde gelişmiş kayıp medeniyetleri de çağrıştırır. Bunlar arasında en ilgi çekici hikayelerden biri, sıklıkla olağanüstü teknolojik harikalarla ilişkilendirilen Atlantis'tir. Atlantis bağlantısı özellikle dikkat çekicidir. Platon'un Timaeus ve Kritias diyaloglarında ilk kez bahsettiği bu efsanevi şehir, teknolojik gelişmişliğin bir merkezi olarak tasvir edilmiştir. Uçan makineler ve enerji kristalleri gibi olağanüstü yeteneklere sahip olduğu öne sürülen Atlantis, antik Hint metinlerinde Vimana olarak adlandırılan araçlarla benzerlik gösteren bir teknolojiye sahip olabilir mi? Atlantis, ileri teknolojisiyle birlikte okyanusun derinliklerine gömülmüş ve geride yalnızca varlığının yankılarını küresel mitlerde bırakmış olabilir. Platon'un milattan önce 360 civarında kaleme aldığı Atlantis anlatısı, devlet yönetimi ve ahlak üzerine fikirlerini tartışmak amacıyla kurgulanmış bir hikayeydi. Atlantis, Herkül'ün sütunlarının ötesinde yer alan bir ada devleti olarak tasvir edilir ve büyük bir felaket sonucu bir gecede yok olur. Platon'un anlatımı, Atlantis'in sıradan bir medeniyet olmadığını, aksine Batı Avrupa ve Afrika'nın bazı bölgelerini fethetmiş baskın bir deniz gücü olduğunu öne sürer. Platon'a göre bu olay, kendi zamanından yaklaşık 9.000 yıl önce gerçekleşmişti. Bu da Atlantis'i tufan öncesi dönemlere sıkı sıkıya bağlar. Atlantis'in zenginliği ve teknolojik gelişmişliği olağanüstüydü. Şehir kırmızı, beyaz ve siyah taşların eşsiz bir karışımından inşa edilmiş görkemli saraylar ve tapınaklarla donatılmıştı. Ayrıca döneminin çok ilerisinde olan sofistike su yönetim sistemlerine sahipti. Bu gelişmiş kaynak yönetimi ve mimari ustalık Atlantislilerin çağdaşlarından çok daha ileride bir toplum olduklarını gösterir. Dahası Atlantis'in etkisi yalnızca bulunduğu bölgeyle sınırlı değildi. Mısır ve hatta Amerika kıtası da dahil olmak üzere uzak bölgelerde koloniler kurmuş ve kültürel, politik nüfuzunu yaymıştı. Bu durum Atlantis'in astronomi, matematik ve mühendislik alanlarında gelişmiş bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve bu bilginin farklı bölgelerde görülen mimari ve teknolojik benzerliklerle kanıtlandığını düşündürmektedir. Eski medeniyetlerin ortak bir bilgi kaynağından yararlandığı fikri, farklı kültürlerde anlatılan tufan hikayeleri ve ileri medeniyet efsaneleriyle desteklenmektedir.
Sümerlerin Dilmun efsanelerinden Hinduların Dvaraka mitlerine kadar güçlü medeniyetlerin felaketlerle aniden yok oluşunu anlatan bu hikayeler, ortak bir gelişmiş atalar medeniyeti olan Atlantis ile bağlantılı olabilir. Arkeolojik teoriler ve spekülasyonlar hala devam etmektedir. Bazıları Moritanya'daki Reşat yapısını Sahra'nın gözü olarak da bilinir. Atlantis'in olası konumu olarak görmektedir. Yapının belirgin konsantrik halkaları ve Atlantik'e olan yakınlığı bu iddiaları güçlendirmektedir. Diğerleri ise Atlantis'in yok oluş hikayesinin volkanik bir felaket nedeniyle aniden çöken ileri Minoan uygarlığından ilham almış olabileceğini öne sürerek efsaneler ile tarihi gerçekler arasında bir köprü kurmaya çalışmaktadır. Atlantis'in olası, gerçek dünya bağlantılarının incelenmesi, bizi bilinen antik medeniyetlerle karşılaştırmalara götürmektedir. Özellikle Antik Mısır ve Girit'teki Minoan uygarlığı dikkat çekicidir. Tufan öncesi medeniyetlerin iddia edilen teknolojik kapasiteleriyle Antik Mısır'ın başarılarını karşılaştırdığımızda çarpıcı bir fark ortaya çıkmaktadır. Mısır, ikonik piramitleri, gelişmiş sulama sistemleri ve karmaşık hiyeroglifleriyle ileri düzeyde bir teknolojik başarı sergilemektedir. Ancak tufan öncesi medeniyetler hakkında anlatılanlara göre bu toplumlar çok daha büyük ve hassas yapılar inşa etmişlerdir. Mısır piramitlerinin belirli gök cisimleriyle mükemmel bir hizalanma içinde inşa edilmesi, bu bilgilerin daha önceki, daha gelişmiş bir medeniyetten miras kalmış olabileceğini düşündürmektedir. Atlantis hikayesiyle Girit'teki Minoan uygarlığının gerçek tarihi arasında da ilginç paralellikler bulunmaktadır. Her iki uygarlık da mimari ve teknolojik gelişmişlikleriyle öne çıkmıştır. Örneğin Minoanlar, Knossos'ta çok katlı saraylar inşa etmiş, gelişmiş sıhhi tesisat sistemleri geliştirmiş ve o döneme göre oldukça ileri bir toplum olduklarını gösteren canlı freskler üretmişlerdir. Her iki uygarlık da ani felaketlerle yok olmuştur. Atlantis'in bir gecede sular altına gömüldüğü söylenirken, Minoan uygarlığı, günümüzde Santorini olarak bilinen Thera adasında meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonrası hızla gerilemiştir. Ayrıca her iki medeniyetin denizcilik yetenekleri de dikkat çekicidir. Minoanlar, Akdeniz'de baskın bir deniz gücüydü. Bu, Atlantis'in Atlantik üzerindeki hakimiyetiyle ilgili anlatımlarla paralellik göstermektedir. Bu karşılaştırmalar, yalnızca tarihi ve arkeolojik benzerlikleri vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda Atlantis'in hikayesinin mitolojikleştirilmiş gerçek olaylardan ilham almış olabileceğini de düşündürmektedir. Platon'un Atlantis anlatısı, belki de Minoanlar gibi çöküş yaşamış gerçek toplumların hikayelerinden esinlenerek felsefi bir alegori olarak tarihe geçmiş olabilir. Atlantis'in ve benzeri kadim uygarlıkların zamanlarının ötesinde bilgi ve teknolojiye sahip oldukları iddiası, yalnızca eski mitolojilerde yer alan bir unsur değil, aynı zamanda günümüz araştırmacılarının ilgisini çeken bir konudur. Bu tarih öncesi kültürlere, mühendislik, astronomi ve tıp alanlarında neredeyse imkansız görünen başarılar atfedilmektedir. Örneğin, bu uygarlıkların devasa taşları kaldırıp taşıyabildikleri ve bunları astronomik hassasiyetle hizalayabildikleri söylenmektedir. Büyük Giza piramidinin mükemmel geometrik hizalanması ve inşasındaki olağanüstü hassasiyet, bazılarına göre bu tür bilgilerin tufan öncesi bir medeniyetten miras alınmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu tür anıtsal yapıların binlerce yıl boyunca ayakta kalabilmesi, eski mühendislerin yetkinliğini kanıtlamaktadır. Astronomi konusuna gelince, bu kadim medeniyetlerin gök olaylarını şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin edebildikleri iddia edilmektedir. Stonehenge gibi yapılar, göksel hareketlerin gelişmiş bir şekilde anlaşıldığını göstermektedir. Teorilere göre bu tür megalitik yapılar sadece törensel alanlar değil, aynı zamanda astronomik gözlemevleri olarak da kullanılmış olabilir. Böylece bu eski toplumlar evren hakkında
modern astronomi araçlarıyla karşılaştırılabilecek kadar derin bir bilgiye sahip olabilirlerdi. Atlantis'le birlikte gelişmiş teknolojisinin kentin okyanusun derinliklerine batmasıyla yok olduğu ve yalnızca varlığının yankılarının çeşitli küresel mitlerde kaldığı iddia edilmektedir. Platon'un Atlantis'i M.Ö. 360 civarında devlet yönetimi ve ahlak üzerine fikirlerini tartışmak için kurguladığı bir anlatıdır. Atlantis, Herkül sütunlarının ötesinde yer alan bir ada ulusu olarak tasvir edilir ve büyük bir felaket sonucunda bir gecede yok olur. Platon'un anlatımı, Atlantis'in sadece herhangi bir medeniyet değil, Batı Avrupa ve Afrika'nın bazı bölgelerini fethetmiş, baskın bir deniz gücü olduğunu öne sürer. Platon'a göre bu fetihler kendi zamanından yaklaşık 9.000 yıl önce gerçekleşmiş olup Atlantis'i antik tufan öncesi döneme yerleştirir. Atlantis'in ihtişamı ve teknolojik ilerlemeleri olağanüstüydü. Şehir kırmızı, beyaz ve siyah taştan yapılmış görkemli saraylar ve tapınaklar içeriyordu ve dönemine göre devrim niteliğinde olan sofistike su yönetim sistemlerine sahipti. Bu kaynak yönetimi ve mimari dehanın birleşimi, Atlantis'in çağdaşlarından çok daha ileride olan bir toplum olduğunu gösterir. Dahası, Atlantis'in etkisi sadece bulunduğu coğrafyayla sınırlı kalmamış, koloniler kurmuş ve Mısır da dahil olmak üzere uzak bölgeler üzerinde kültürel ve politik bir etki kurmuştur. Hatta bazı teoriler Atlantis'in Amerika kıtasına kadar ulaşan bir etki alanına sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu da astronomi, matematik ve mühendislik alanlarında Atlantis'ten yayılan bilgiye işaret edebilir. Çünkü bu bölgelerdeki mimari ve teknolojik benzerlikler dikkat çekicidir. Kadim bilgiye dair ortak bir kaynağın varlığı fikri, eski uygarlıkların mitleriyle desteklenir. Sümerlilerin Dilmun efsanesinden Hindu mitolojisindeki Dvaraka'ya kadar uzanan bu hikayeler, güçlü medeniyetlerin ani yıkımlarını anlatır. Bu anlatılar, gerçek olayların uzak hatıraları olabilir ve Atlantis gibi gelişmiş bir atalara ait medeniyetle bağlantılı olabilir. Arkeolojik teoriler ve spekülasyonlar da bu görüşü desteklemektedir. Örneğin, Moritanya'daki Rişat yapısı, Sahra'nın gözü, benzersiz konsantrik halkaları ve Atlantik'e yakın konumuyla bazı araştırmacılar tarafından Atlantis'in olası yeri olarak gösterilmektedir. Diğerleri ise Atlantis hikayesinin Minosluların volkanik patlamalar nedeniyle çöküşünden ilham almış olabileceğini ve böylece efsane ile tarihsel gerçekler arasında bir köprü kurulduğunu savunmaktadır. Atlantis'in gerçek dünyadaki olası bağlantılarını ele almak, bizi bilinen antik uygarlıklarla ilginç karşılaştırmalara götürmektedir. Özellikle de Antik Mısır ve Girit'teki Minos uygarlığıyla. Tufan öncesi uygarlıkların iddia edilen teknolojik yeteneklerini, Antik Mısır'ın başarılarıyla karşılaştırdığımızda belirgin farklar ortaya çıkmaktadır. Mısır'ın piramitleri, gelişmiş sulama sistemleri ve karmaşık hiyeroglifleri yüksek seviyede teknolojik bir başarıyı gösterir. Ancak tufan öncesi uygarlıklara dair efsaneler, çok daha büyük ve daha hassas inşa edilmiş piramitler ve yapılar inşa ettiklerini öne sürmektedir. Mısır piramitlerinin belirli gök cisimleriyle mükemmel hizalanması, bu bilgilerin daha eski ve gelişmiş uygarlıklardan miras alınmış olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Atlantis ve Minos, uygarlıkları arasındaki benzerlikler de dikkat çekicidir. Minoslular, Knosos'ta çok katlı saraylar inşa etmiş, gelişmiş sıhhi tesisat sistemleri geliştirmiş ve dönemin en sofistike toplumlarından biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca her iki medeniyet de ani bir yıkımla sona ermiştir. Atlantis'in bir gecede sulara gömüldüğü söylenirken, Minoslular, Thera, günümüzde Santorini, adasında meydana gelen devasa bir volkanik patlamanın ardından hızla çökmüştür. Denizcilik açısından da benzerlikler vardır. Minoslular, Akdeniz'in baskın deniz gücüydü ve bu durum Atlantis'in güçlü donanmasıyla olan paralelliği ortaya koymaktadır. Bu karşılaştırmalar,
sadece tarihsel ve arkeolojik benzerlikleri vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda Atlantis hikayesinin gerçek olaylardan esinlenerek mitolojik hale getirildiğini de düşündürür. Platon'un Atlantis anlatısı, Minos gibi çöküşe uğramış uygarlıklardan esinlenerek felsefi alegorilerle harmanlanmış olabilir. Bu tür çapraz analizler, eski uygarlıkların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda kayıp dünyalara ve batık şehirlere dair merakı da canlı tutmaktadır. Bu antik uygarlıkların zamanlarının ötesinde teknoloji ve bilgiye sahip olduğu iddiası, sadece mitolojilerin bir parçası değil, aynı zamanda modern araştırmacılar için de ilgi çekici bir konudur. Bu tarih öncesi kültürler, özellikle mühendislik, astronomi ve tıp alanlarında günümüz standartlarına göre neredeyse imkansız görünen başarılarla anılmaktadır. Örneğin devasa taş blokları kaldırıp taşımak ve bunları astronomik hassasiyetle hizalamak gibi becerilere sahip oldukları söylenmektedir. Büyük Giza piramidinin mükemmel geometrik uyumu ve inşa hassasiyeti, bazılarına göre bu bilginin tufan öncesi bir uygarlıktan aktarıldığına işaret etmektedir. Astronomi konusunda ise bu uygarlıkların göksel olayları olağanüstü doğrulukla tahmin edebildiği söylenir. Stonehenge gibi yapılar, bu eski toplumların göksel düzenleri anlama yeteneklerine dair kanıtlar sunmaktadır. Birçok megalitik yapının yalnızca ritüel alanlar değil, aynı zamanda astronomik gözlemevleri olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu da antik insanların modern teleskoplar olmadan bile kozmosa dair derin içgörüler geliştirebildiğini göstermektedir. Tufan öncesi uygarlıkların tıbbi ilerlemeleri de benzer şekilde etkileyicidir. Kompleks cerrahi operasyonlar gerçekleştirebilen, şifalı bitkileri etkili bir şekilde kullanan ve hatta biyoenerjiyi manipüle edebilen şifacılara dair anlatılar bulunmaktadır. Bu tür yetenekler, modern tıbbın ancak şimdi anlamaya başladığı veya yeniden keşfettiği bilgileri içermektedir. Bu şifacıların, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bilgileri barındırıyor olabileceği fikri, onların gizemini ve gelişmişlik seviyelerini daha da artırmaktadır. Son olarak, enerji manipülasyonu kavramı dikkat çekicidir. Bazı teoriler, bu antik kültürlerin bugün bizim bilmediğimiz enerji türlerini kullanmayı başardığını öne sürmektedir. Bunlar arasında ağır taş blokları hareket ettirmek için ses dalgalarını kullanma fikri veya doğal elektromanyetik alanları çeşitli amaçlar için kullanma ihtimali bulunmaktadır. Bu uygarlıkların bizim henüz kavrayamadığımız yöntemlerle enerji ürettikleri ve kullandıkları fikri, onların gizemini daha da artırmakta ve zamanla kaybolan başka hangi bilgilerin olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Antik tarih üzerine yapılan araştırmalar, dedektiflik çalışmaları gibidir. Arkeologlar, tarihçiler ve bilim insanları zamanın kumları içinde kaybolmuş ipuçlarını araştıran dedektifler gibi hareket eder. Bu araştırmalardan ortaya çıkan en büyüleyici hikayelerden biri, 373 yılında büyük bir deprem ve tsunami sonucu bir gecede yok olan antik Yunan kenti Helike'dir. Helike, Poseidon'a adanmış büyük bir kültürel ve dini merkezdi ve yüzyıllar boyunca yalnızca bir efsane olarak kabul edilmiştir. Ancak modern arkeolojik yöntemlerin yardımıyla bu kayıp şehrin varlığı kanıtlanmış ve antik efsanelerin ardında gerçek tarihsel olayların yatabileceği bir kez daha gösterilmiştir. Antediluvian uygarlıklar eşit derecede büyüleyicidir. Karmaşık cerrahi işlemleri başarıyla gerçekleştirebilen, şifalı bitkileri etkili bir şekilde kullanan ve hatta biyolojik enerjiyi manipüle edebilen şifacılara dair anlatılar mevcuttur. Bu tür yetenekler, sonraki uygarlıkların yüzyıllar boyunca kavrayamadığı derin bir sağlık ve tıp anlayışına işaret etmektedir. Bu eski şifacıların modern tıp tarafından ancak şimdi anlaşılan veya yeniden keşfedilen uygulamalar ve tedavilere dair bilgi sahibi olması fikri, yeteneklerine gizem ve sofistike bir boyut kazandırmaktadır. Son olarak bazı teoriler bu eski kültürlerin
bugün bizim bilmediğimiz enerji biçimlerini ustalıkla kullandığını öne sürmektedir. Buna, ses dalgalarını kullanarak ağır nesneleri hareket ettirme, devasa taş yapıların nasıl inşa edildiğini açıklamaya çalışan popüler bir teori veya doğal elektromanyetik alanları çeşitli amaçlar için kullanma da dahildir. Bu uygarlıkların enerjiyi bugün bizim neredeyse kavrayamayacağımız şekillerde kullanmış olma olasılığı sadece onların gizemini artırmakla kalmaz, aynı zamanda zamanın kumları arasında kaybolmuş başka hangi bilgilerin olabileceği sorusunu da gündeme getirir. Dünyayı altüst eden büyük bir felaket, özellikle de büyük tufan öncesinde var olmuş uygarlıkları anlatan mitler ve kutsal metinler, kayıtlı tarihten önce var olan gelişmiş toplumlara dair ipuçlarıyla doludur. Örneğin Sümer Kral Listesi, binlerce yıl süren hükümdarlıkları kaydeden ve sonunda dünyayı şekillendiren büyük tufanla sonuçlanan eski bir el yazmasıdır. Bu belge, sıradan hükümdarları değil, olağanüstü uzun ömürleri ve yetenekleri olan varlıkları anlatır. Bu da onların gelişmiş bilgi ve becerilere sahip uygarlıklardan geldiklerini düşündürmektedir. Benzer şekilde, eski Hint metinleri olan Vedalar ve Puranalar, yöneticilerinin yalnızca halklarının sadakatini kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüzde bile ileri teknoloji olarak görülebilecek araçlara ve silahlara sahip olduğu tarih öncesi krallıklardan bahseder. Bu metinlerde Vimana adı verilen uçan makineler ve gelişmiş silahlar anlatılmaktadır ki, bunlar oldukça yüksek bir teknoloji seviyesine işaret etmektedir. Mahabharata, tufandan sağ kurtulan Manu'nun hikayesini anlatır ve bu anlatı, İncil'deki Nuh ve onun gemisiyle paralellik gösterir. Bu benzerlik, tufan efsanesinin kültürler arası yaygınlığını vurgular. Tufan anlatıları, Sümer mitolojisindeki Utnapiştim'den, Havai mitolojisindeki Nu'ya, Yunan mitolojisindeki Deucalion'a kadar, dünya çapında birçok kültürde belirgin bir şekilde yer alır. Bu hikayeler genellikle yaklaşan felaket hakkında önceden uyarılan ve yok oluşun ardından hayatta kalmayı başaran birkaç seçilmiş kişiye odaklanır. Yok oluş ve yeniden doğuş teması, çeşitli kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlayan ortak bir insan hafızasına işaret ediyor olabilir. Dahası, bu eski anlatılarda genellikle olağanüstü güç ve bilgelik sahibi, insanlardan çok daha uzun ömürlü devler veya varlıklardan da bahsedilir. Bu tür tanımlamalar, İncil'deki Nefilim'den, İskandinav mitolojisindeki Jötnar'a ve Yunan mitolojisindeki Titanlara kadar uzanır ve genellikle tanrısal niteliklere sahip savaşçılar veya hükümdarlar olarak tasvir edilirler. Bu anlatılar, antediluvyan uygarlıkların genetik manipülasyonu kullanarak fiziksel ve zihinsel yeteneklerini bugünün hayal gücünü aşan seviyelere çıkarmış olabilecekleri yönünde ilginç teorilere yol açmıştır. Bu anlatıları arkeolojik kanıtlarla birleştirdiğimizde eski gelişmiş toplumların hikayeleri, insanlık tarihine dair anlayışımızı zenginleştirmenin yanı sıra kaybolmuş bilgilerin yeniden keşfedilme olasılığıyla da ilgimizi çekmeye devam etmektedir. Bir efsaneye göre bir zamanlar bu gezegende neredeyse tanrılar kadar gelişmiş bir uygarlık vardı. Ancak yozlaştılar ve acımasız hale geldiler. Evren bunu kabul etmedi ve onları yok etti. Antik tarihi çözmek bir dedektiflik çalışması gibi hissettirebilir. Burada arkeologlar, tarihçiler ve bilim insanları zamanın kumları arasında ipuçlarını arayan dedektifler rolünü üstlenirler. Bu keşiflerden en büyüleyici olanlarından biri, milattan önce 373'te yıkıcı bir deprem ve tsunami sonrası aniden yok olan eski Yunan kenti Helike'nin hikayesidir. Mora Yarımadası'nda bulunan Helike, deniz ve depremler tanrısı Poseidon'a adanmış büyük bir kültürel ve dini merkezdi. Yüzyıllar boyunca bu şehir, tıpkı efsanevi Atlantis gibi bir efsane olarak kaldı. Arkeologlar, Atlantis'in asla var olamayacağını kanıtladıklarını iddia etseler de, aslında araştırılması gereken birçok bölgeye henüz bakılmamıştır. Helike'yi bulma girişimleri,
19. yüzyılda ciddi şekilde başladı. Ancak erken dönem araştırmacıları çoğunlukla spekülasyonlara dayandığı için kazılar yanlış alanlarda yapıldı ve hiçbir somut kanıt bulunamadı. Ancak 1998'de Dora Katop ve Amerikalı araştırmacı Steven Soter liderliğindeki Helike projesinin başlamasıyla daha sistematik ve bilimsel bir yaklaşım benimsendi. Bu proje, arkeoloji ile jeoloji, fizik ve diğer bilimleri birleştirerek disiplinler arası bir yöntem geliştirdi. Elektriksel direnç ölçümü ve sismik yansıma gibi ileri teknoloji yöntemleri kullanılarak yüzeyin altındaki anomaliler tespit edildi. 2001 yılında Helike'nin gerçekten var olduğunu kanıtlayan ilk somut bulgular gün yüzüne çıktı. Bu keşiflerin en önemlilerinden biri, milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen bronz sikkelerin bulunmasıydı. Bu sikkeler, Helike'nin ana tanrısı Poseidon'un tasvirlerini taşıyordu ve yalnızca dini bağlam sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda şehrin ekonomik yapısını anlamak açısından da büyük bir katkı sundu. Kazılar ilerledikçe farklı dönemlere ait çok katmanlı bir yerleşim tarihi ortaya çıktı. Klasik Yunan kalıntılarının yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserler de bulundu. Seramik parçalarından basit ev eşyalarına ve dini ritüellerde kullanılan süslü kaplara kadar geniş bir yelpazede bulunan eşyalar, Helike halkının günlük yaşamı ve manevi pratikleri hakkında fikir verdi. Ayrıca kazılar sırasında ortaya çıkan jeolojik katmanlar, şehrin yıkımına neden olan deprem ve tsunami'nin etkilerini net bir şekilde gösterdi. Deniz fosilleri ve tuz kalıntıları, şehrin büyük ölçüde deniz suyu tarafından kaplandığını gösterdi. Oksijensiz ortamda korunan organik kalıntılar, ahşap aletler ve gıda artıklarının binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmasını sağladı. Bu tür arkeolojik keşifler yalnızca geçmişi aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda kaybolmuş bilginin ve uygarlıkların yeniden keşfedilmesi ihtimalini de canlı tutar. Helike'nin bulunması, mit ve gerçeklik arasındaki çizgiyi nasıl bulanıklaştırdığımızın en iyi örneklerinden biridir. Ekinler hakkında daha fazla bilgi sunarken, korunan ahşap aletler, o dönemin el işçiliği ve ev içi faaliyetleri hakkında ipuçları sağlamaktadır. Titiz kazılar ve dikkatli analizler sayesinde proje zamanın katmanlarını soyup, Helike'nin ani yıkımından önceki yaşamına dair ayrıntılı bir tablo sunmuş ve bu antik kenti gömen doğal felaketin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Milattan önce 373'te Helike'nin yok oluşu, Platon'un bir gecede denize gömülen Atlantis efsanesiyle ilginç bir paralellik oluşturmaktadır. Platon'un tanrısal bir ceza olarak suya gömüldüğünü anlattığı Atlantis gibi, Helike'de bir deprem ve tsunami sonucu bir gecede haritadan silinmiştir. Ancak Helike'nin aksine Atlantis'in gerçek varlığı ve kesin konumu hala spekülasyonlara ve tartışmalara konu olmaktadır. Helike, Yunanistan'ın Pelion Yarımadası'nda Poseidon'a adanmış zengin bir şehir devleti olarak bilinirken, Atlantis'in yerinin Akdeniz'den Karayipler'e kadar birçok yerde olabileceği öne sürülmektedir. Helike'nin çöküşü jeolojik kanıtlarla doğrulanırken, Atlantis'in yıkımı yalnızca Platon'un felsefi alegorileriyle bilinmektedir. Bu iki antik kentin hikayeleri, doğal felaketlerin medeniyetler üzerindeki etkisini vurgularken, aynı zamanda tanrılara meydan okumanın veya ahlaki yozlaşmaya düşmenin olası sonuçlarına dair ahlaki ve felsefi uyarılar içermektedir. Helike'nin öyküsü, tarihi kayıtlar ve arkeolojik buluntularla desteklenirken, Atlantis genellikle Platon'un felsefi teorilerini anlatmak için kullandığı mitolojik bir sembol olarak görülmektedir. Helike'nin keşfi, arkeoloji, jeoloji ve afet çalışmaları alanında yeni araştırmaları teşvik etmiş, antik şehir planlaması ve felaket yönetimi hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Atlantis kelimesini bir arkeoloğa söylediğinizde genellikle gözlerini devirirler, ancak Sahra'nın gözü adıyla bilinen yapı kayıp,
Atlantis başkenti için en olası konum olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde Atlantis için öne sürülen bölgeler arasında en fazla ayrıntıyı karşılayan yerin Batık Aors platosu olduğu düşünülmektedir. Reşat yapısı, Richat Structure olarak da bilinen Sahra'nın gözü, yaklaşık 40 kilometre çapında olağanüstü bir jeolojik oluşumdur ve uzaydan kolaylıkla görülebilmektedir. Bu yapı mükemmel bir daire şeklinde olmayıp hafif eliptik bir kubbe formuna sahiptir ve bu da ona gizemli bir hava katmaktadır. En dikkat çekici özelliklerinden biri, merkezden dışa doğru uzanan dairesel halkalarıdır. Bu halkalar birbirinden farklı genişliklere sahiptir. Farklı malzemelerden oluşmuştur ve zaman içinde farklı şekillerde aşınmıştır. Bu da ona oldukça karmaşık ve katmanlı bir görünüm kazandırmaktadır. Bu jeolojik yapı yaklaşık 90 milyon yıl önce, geç Kretase döneminde deniz seviyesinin altında oluşmuş ve daha sonra yükselmiştir. Günümüzde deniz seviyesinden yaklaşık 1400 ila 1500 metre yukarıda bulunmaktadır. Yıllar içinde rüzgar ve su gibi doğal etkenler tarafından aşındırılmış ve karakteristik halkalı yapısı ortaya çıkmıştır. Reşat yapısının dış halkaları esas olarak Proterozoik dönemden kalma kuvarsitten oluşmaktadır. Kuvarsit oldukça sert ve aşınmaya karşı dirençli bir kayadır ve 600 milyon yıldan daha eski olduğu düşünülmektedir. Kuvarsit, yüksek ısı ve basınç altında değişime uğramış kumtaşından oluşur ve oldukça uzun bir jeolojik geçmişe sahiptir. İç halkalara doğru ilerledikçe daha yumuşak tortul kayaçlara rastlanır. Burada genellikle eski deniz ortamlarında oluşan kireç taşı ve kum taşı bulunur. Yapının merkezinde ise Silisli Breş adı verilen bir kaya türü bulunmaktadır. Bu, açısal kaya parçalarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır ve genellikle yoğun volkanik aktivite bölgelerinde veya yer kabuğunun hareketli olduğu alanlarda görülür. Tüm bu farklı kaya türlerinin tek bir noktada bulunması, bölgenin karmaşık, jeolojik geçmişine işaret etmektedir. Reşat yapısını oldukça özel kılan şey, yalnızca görsel olarak etkileyici bir doğal anıt olması değil, aynı zamanda jeologlar için değerli bir araştırma alanı olmasıdır. Solon'un eski Mısır ile kurduğu bağlantı ve Platon'un aktardığı bilgiler aslında oldukça sağlam ve gerçektir. Ayrıca Edut metninin tam çevirisi de artık mevcuttur. Reşat yapısının nasıl oluştuğuna dair birkaç teori bulunmaktadır. En yaygın kabul gören teori, jeologların yükseltilmiş kubbe teorisi olarak adlandırdığı görüştür. Basitçe açıklamak gerekirse, bu teori, dünyanın yüzeyinin altındaki doğal kuvvetlerin kaya katmanlarını yukarı doğru ittiğini ve böylece yüzeyde bir şişkinlik oluşturduğunu öne sürer. Zamanla bu kubbe erozyon nedeniyle aşınmış, yani rüzgar ve su yavaş yavaş kayayı aşındırmıştır. Ancak bu erozyon süreci her yerde aynı hızda gerçekleşmemiştir. Daha yumuşak kayalar daha hızlı aşınırken sert kayalar daha dayanıklı kalmış ve bugün gördüğümüz eşmerkezli halkalar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Jimmy Corsetti tarafından öne sürülen daha spekülatif bir teori de bulunmaktadır. Corsetti, Reşat yapısının neredeyse mükemmel dairesel şeklinin ve katmanlı yapısının tamamen doğal olmayabileceğini öne sürmektedir. Ona göre antik insan faaliyetleri bu yapının oluşumunda rol oynamış olabilir. Ayrıca dairesel bir şehir olarak tasvir edilen Atlantis'in güneyde denize açılan bir geçide sahip olduğu söylenir. Bu, Reşat yapısının güneydeki açıklığı ile birebir örtüşmektedir. Hatta bugün bile gözlemlenebilen tuzlu su akıntısının varlığı, bölgenin geçmişte suyla bağlantılı olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Sahra Çölü'nün çevresel koşulları da Reşat yapısının oluşum sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Kurak ve sıcak iklim, özellikle rüzgar erozyonunun yapının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip olmasını sağlamıştır. Fakat unutmamak gerekir ki Sahra her zaman çöl değildi. Milyonlarca yıl boyunca
farklı iklim değişikliklerinden geçti ve bu değişimler erozyon oranlarını ve doğasını etkiledi. Bölgedeki bazı kayalar 600 milyon yıldan daha eski olup, dünyanın kıtalarının nasıl şekillendiğini ve erken yaşamın nasıl evrimleştiğini anlamak için kritik öneme sahiptir. Reşat yapısının oluşumu milyonlarca yıl sürmüştür. Dünyanın kabuğundaki hareketler, özellikle tektonik levhaların kayması, bu süreçte büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra iklim değişiklikleri de bölgedeki erozyon desenlerini doğrudan etkilemiştir. Tüm bu faktörler birleşerek yapının bugünkü görünümünü oluşturmuştur. Erozyon, reşat yapısının farklı kaya katmanlarını ortaya çıkaran ve onu şekillendiren ana güç olmuştur. Reşat yapısının en dikkat çekici özelliklerinden biri belirgin dairesel desenidir. Daha önce de belirtildiği gibi bu yapı o kadar fark edilir ki astronotlar uzaydayken onu bir işaret noktası olarak kullanmaktadır. Çölün ortasında böylesine sıra dışı bir jeolojik formasyonun bulunması onu daha da büyüleyici hale getirmektedir. Atlantis'i ciddiye alanlar genellikle arkeologlar ve medya tarafından küçümsenir. Fakat bu ilginçtir çünkü Atlantis'e dair en eski ve en güvenilir kaynak, saygın bir filozof olan Platon'dur. Platon'un Atlantis hakkındaki tanımlamaları, Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında bulunur ve gerçekten hayal gücünü harekete geçirir. Milattan önce 360 civarında yazılan bu eserler, Atina'nın felsefi ve kültürel açıdan en güçlü döneminde kaleme alınmıştır. Platon, toplum, ahlak ve gerçeklik hakkında derin düşünmeyi seven bir filozoftu ve bu diyalogları, farklı fikirleri ve tartışmaları sunmak için bir araç olarak kullanmıştır. Atlantis'in kendisine gelince, Platon onu Herkül sütunlarının, genellikle Cebeli Tarık Boğazı olarak kabul edilir, ötesinde bulunan büyük bir ada olarak tanımlar. Atlantis'in Libya ve Asya'nın toplamından bile büyük olduğu söylenir ki bu, onun efsanevi boyutlarını gözler önüne sermektedir. Şehir planı oldukça etkileyicidir. Toprak ve suyla çevrili eşmerkezli halkalar şeklinde tasvir edilir. Antik çağda böyle bir mühendislik harikasını inşa etmek, kanallar ve köprülerle her şeyi birbirine bağlamak muazzam bir çaba gerektirirdi. Adanın merkezi ovası son derece verimliydi ve tarım için mükemmel bir yer olarak tanımlanır. Ayrıca yüksek dağlarla çevrili olup doğal kaynaklar ve koruma açısından zengin bir bölgeydi. Atlantis sadece etkileyici bir doğaya sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş bir teknolojik ve ekonomik merkeze de sahipti. Platon, Atlantis'te altın, gümüş ve gizemli bir metal olan orikalka da dahil olmak üzere birçok maden bulunduğunu anlatır. Kentin altyapısı da son derece gelişmişti. Su sistemleri, tapınaklar, saraylar ve limanlar dikkat çekici unsurlardı. Ancak Atlantis yalnızca büyük yapılar ve zengin kaynaklardan ibaret değildi. Platon, onun karmaşık yasalar, gelenekler ve siyasi yapılarla yönetilen bir medeniyet olduğunu anlatır. Güçlü bir ordusu bile vardı. Ancak hikayeye göre Atlantis başlangıçta ideal bir yerken zamanla yozlaşmış ve nihayetinde yok olmuştur. Platon bu çöküşü toplumun ahlaki çöküşünün bir sonucu olarak anlatır. Hikayeye bilimsel bilgiler de dahil edilmiştir. Ancak arkeoloji genellikle bunun tamamen kurgusal bir hikaye olduğunu savunmaktadır. Platon'un anlattığı bu felaket, yaklaşık 11.600 yıl önce gerçekleşen ve deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olan Meltwater Pulse bir olayına bağlanabilir. Bu olay, buzul çağının sona ermesine neden olan büyük çaplı erimelerden biridir ve denizlerin aniden yükselmesi, Atlantis'in sular altında kaldığı efsanesine bir bilimsel temel sağlayabilir. Şimdi, Reşat yapısının, Sahra'nın gözü, Atlantis ile bağlantılı olduğu teorisine gelelim. Jimmy Corsetti'nin öne sürdüğü bu teori oldukça ilginçtir. Corsetti ve bazı araştırmacılar, Reşat yapısının halkalarının, Platon'un tarif ettiği Atlantis'in
eşmerkezli halkalarına çarpıcı bir şekilde benzediğini öne sürmektedir. Jeologlar, Reşat yapısındaki halkaların doğal erozyon süreçleriyle oluştuğunu açıklasa da, bu benzerlik birçok kişiyi meraklandırmış ve Atlantis tartışmalarını yeniden alevlendirmiştir. Reşat yapısının boyutları, Platon'un Atlantis için verdiği ölçümlerle kıyaslandığında bazı paralellikler gözlemlenmektedir. Ancak belirli farklılıklar da mevcuttur. Corsetti'nin teorisi, zamanla meydana gelen erozyonun Reşat yapısının görünümünü değiştirmiş olabileceğini ve belki de onu Atlantis'in Platon tarafından tanımlanan versiyonuna daha yakın hale getirdiğini öne sürmektedir. Platon'un tarif ettiği Atlantis ile ilgili büyük bir çelişki var. Reşat yapısı, Sahra Çölü'nün tam ortasında yer alırken, Platon'un Atlantis'i Atlantik Okyanusu'nda bir ada olarak tanımlanıyor. Bu çarpıcı coğrafi fark, ilginç spekülasyonlara yol açmıştır. Bazı teorisyenler, Reşat yapısının bulunduğu bölgenin geçmişte çok farklı bir manzaraya sahip olabileceğini, belki de suya daha yakın ya da günümüz Sahra Çölü'nden çok daha yaşanabilir bir yer olduğunu öne sürüyor. Bir hikayeye göre Mısırlı rahipler duvarlardaki yazıları göstererek Atlantis'in hikayesini anlatıyorlar. Bu yazılara göre Atlantis bir zamanlar dünyaya büyük faydalar sağlayan gelişmiş bir uygarlıktı. Ancak zamanla evrenle olan uyumunu kaybetti ve yok oldu. Sahra'nın gözü arkeolojik açıdan tam anlamıyla bir hazine niteliğindedir. Bu bölgede bulunan çeşitli eserler, binlerce yıl önce burada yaşayan insanların hayatlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bulunan taş aletler, ok uçları, kazıyıcılar ve baltalar büyük olasılıkla avcılık ve el işlerinde kullanılmıştır. Bu aletler, eski insanların günlük aktiviteleri ve becerileri hakkında bilgi vermektedir. Daha da ilginç olan ise çömlek kalıntılarıdır. Bölgede bulunan seramik parçaları, bu insanların çömlek yapımı konusunda gelişmiş bilgiye sahip olduklarını gösteriyor. Bu herhangi bir uygarlığın kültürel ve teknolojik gelişimini anlamak açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Dahası, bölgede kalıcı yerleşimlerin olabileceğine dair ipuçları bulunmaktadır. Kesin olmamakla birlikte bazı yapı kalıntıları buranın yalnızca göçebe toplulukların uğradığı bir yer olmadığını, yerleşik bir toplumun burada yaşamış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak en büyüleyici keşiflerden biri kayalara kazınmış resimler ve gravürlerdir. Reşat yapısının çevresindeki kayalıklarda ve mağaralarda bulunan bu sanat eserleri sadece estetik olarak etkileyici değil, aynı zamanda geçmişin bir hikaye kitabı niteliğindedir. Bu resimlerde antiloplar, filler ve zürafalar gibi hayvanlar tasvir edilmiştir ki bu da bir zamanlar Sahra'nın vahşi yaşamla dolu bir bölge olduğunu göstermektedir. Ayrıca çeşitli insan figürleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri betimlemekte, hatta bazı semboller ve soyut tasarımlar bu toplumların ruhani inançlarına dair ipuçları sunmaktadır. Bu kaya sanatlarını tarihlendirmek zor olsa da çoğunun Neolitik çağa ait olduğu düşünülmektedir. Bu da bölgenin o dönemde gelişen bir topluma ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Burada bulunan eserler yalnızca eski eşyalar değil, aynı zamanda bölgedeki insan yerleşimi ve gelişimi hakkında bir hikaye anlatmaktadır. Kalıcı yerleşimler kesin olarak doğrulanmasa da bu ihtimalin oldukça güçlü olduğu ve daha kapsamlı arkeolojik araştırmalar gerektirdiği açıktır. Bu buluntular, Sahra'nın geçmişte daha yeşil ve yaşanabilir bir yer olduğunu göstermektedir. İnsanların bu iklim değişikliklerine nasıl adapte olduğunu ve çölleşme sürecine nasıl tepki verdiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu, yalnızca belirli bir bölgenin tarihiyle ilgili değildir. Aynı zamanda Afrika'nın tarih öncesi dönemini daha iyi anlamamıza ve kıtadaki ilk insan topluluklarının karmaşıklığını keşfetmemize de katkı sağlar. Zamanın kumları içinde saklı kalan şeylerden ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi düşünmek gerçekten etkileyici değil mi? Bu keşifler, bir nevi unutulmuş bir insanlık tarihinin zaman kapsülü niteliğinde.
Ancak burada gizlenen şey, insan ruhunun ölümsüzlüğü gibi temel bir gizeme dokunuyor. Kayıtlar salonu kavramı, mistisizm, arkeoloji ve spekülatif tarihçiliğin ilginç bir birleşimidir ve büyük ölçüde Edgar Cayce'nin vizyonlarından ve Graham Hancock'un teorilerinden beslenmektedir. Uyuyan kahin olarak bilinen Edgar Cayce, trans halindeyken kadim bilgiler erişebildiğini iddia eden bir Amerikalı kahindi. Cayce, Kayıtlar Salonu'nun kayıp Atlantis medeniyetinin bilgeliğini ve tarihini barındıran bir arşiv olduğunu öne sürmüştür. Platon'un diyaloglarında bahsettiği efsanevi Atlantis, Gayzi'ye göre ileri düzey teknolojiye ve ruhani bilgiye sahip bir merkezdi. Cayce, psişik yeteneklerinin sınırlarını kabul etmekten çekinmemiştir. Ancak vizyonlarının insanlık tarihine dair büyük bir gizemi açığa çıkarabileceğini öne sürmüştür. Her ne kadar dünya tahminlerine devam etse de kendisini bir peygamber olarak görmemiştir. Casey'nin görüntüleri, bu salonlardan birinin Mısır'daki Sphinx'in altına yerleştirildiğini ve Atlantis'ten gelen kayıtları, kozmik bilgiyi ve ileri teknolojileri içerdiğini öne sürüyordu. Ayrıca birinin Bahamalar yakınlarında sualtı bir konumda, diğerinin ise Yucatan bölgesinde eski Meğer ile bağlantılı olduğunu belirtti. Atlantis'i tanımlarken bunu, felaketlerinin yaklaşmakta olduğunu fark eden, bilgilerini gelecek nesiller için korumak amacıyla bu salonları yaratan ileri bir medeniyet olarak resmetti. Bu noktada Graham Hancock devreye giriyor, alternatif tarihsel anlatılarıyla tanınan bir yazar. Hancock, Hall of Records'a derinden ilgi duymaktadır ve bunun keşfinin, tarih öncesi bir ileri medeniyetin teorilerini destekleyici bir kanıt olabileceğini düşünmektedir. Sanırım en önemli şey, bizimkinden farklı teknolojilere bakıyor olmamız. Evet, ve bu nedenle arkeologlar bunları göremiyor. Çünkü geçmişte kendimizi arıyorlar ve orada başka türde teknolojilerin de olabileceği olasılığına açık değiller diyor. Hancock, bu medeniyetin son buzul çağında var olduğuna ve küresel bir felakette kaybolduğuna inanıyor. Hancock'a göre Hall of Records yalnızca efsanevi bir kavram değil, kaybolmuş bilgilerin gerçek bir deposu olabilir. Bu salonun antik medeniyetlerin bilgimizi zorlayabilecek astronomik veriler ve ileri teknolojiler içerebileceğini öne sürüyor. Hancock'un teorileri böyle bir keşfin efsane ile tarihi gerçek arasındaki boşluğu doldurabileceğini, bir zamanlar küresel çapta etkili bir medeniyetin astronomi ve mimarlık alanında derin bilgiye sahip olduğuna dair somut kanıt sunabileceğini öne sürüyor. Belirli lokasyonlara işaret eden ipuçlarına baktığında, o kapıya giden şaft her zaman bir ipucuydu. O şaftın açılması 1872'ye kadar mühürlüydü. O şaftın ağzındaki son 5 inçlik taş kasıtlı olarak yerinde bırakılmıştı. Şimdi, Mısır açıklarında bulunan Tonis Heraklion'un batık şehri keşfi, geçmişe dair olağanüstü bir pencere açarak, antik dünyaya dair büyük bir bilgi kaynağını ortaya çıkardı. Nil Nehri'nin Kanopik ağzının kuzeyindeki Abuk Körfezi'ne yakın, stratejik bir konumda bulunan Tonis Heraklion, önemli bir denizcilik merkeziydi. Şehir, doğal limanı ve zincirleme adalarla korunmuş bir şekilde, Akdeniz ile Nil Nehri'ni birbirine bağlayan önemli bir liman olarak gelişti. Erken 2000'lerde yeniden keşfedilen kanal ağları, iskeleler ve tapınak komplekslerinin kalıntıları, şehrin kentsel ve mimari becerisini gözler önüne seriyordu. Tonis Heraklion, Fransız su altı arkeoloğu Frank Godot ve ekibinin sonar tarama gibi ileri teknikler kullanarak geri getirdiği, su altı arkeolojisinin keskin teknolojilerle yapılan büyük bir keşfi oldu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı ile yapılan işbirliği, bulguların iyi bir şekilde belgelenmesini ve korunmasını sağladı. Su altı arkeolojisinde keskin teknolojinin kullanımı, şehrin planını haritalamak ve eserleri geri almak açısından kritik bir rol oynamıştır. En azından milattan önce 12. yüzyıla kadar tarihlenen Tonis Herakleion yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda Fönik ve erken Greko-Romen dönemlerinde ticaretin önemli bir merkeziydi.
Gıda, papirüs, değerli metaller ve baharatlar gibi mallarla ticaret yapıyordu. Ve bu şehir sadece ticaretle sınırlı değildi. Aynı zamanda bir kültürel karışım merkeziydi, Mısır, Yunan ve Roma kültürlerinin birleşimi. Bu birleşim, farklı sanatsal tarzları ve kültürel etkileri sergileyen heykeller ve yazıtlar gibi birçok farklı eserde kendini gösteriyordu. Şehir, birçok Mısır tanrısı ve tanrıçalarına adanmış büyük tapınakları ve kutsal alanları ile dini bir öneme sahipti. Tonis Heraklion, özellikle Osiris ritüellerinin yıllık gizemlerine ev sahipliği yaptığı için manevi bir ışık kaynağıydı. Politik olarak da büyük bir güçtü, Mısır'a yabancı diplomatlar ve tüccarlar için birincil giriş noktasıydı ve uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynuyordu. Yönetimsel önemi de vergi toplama ve yönetimle ilişkili olarak belirgindi. Amerikan Arkeologlar Derneği, buzul çağında kaybolmuş bir medeniyet olmadığını kesin olarak belirlediklerini iddia etti. Bunun bir gerçek olduğunu ve eğer böyle bir medeniyet olsaydı, onu bulup yayımlayacaklarını söylediler. Tonis Herakleion'un batık şehrinden çıkarılan arkeolojik hazineler gerçekten inanılmazdı. Her biri bu eski Mısır şehrinin yaşamına ve zamanlarına dair benzersiz bir pencere sunuyordu. Örneğin 64'ün üzerinde eski batık geminin keşfi dikkat çekicidir. Sadece sayıları değil, aynı zamanda korunma durumları da etkileyicidir. Bu batıklar bize bu limanda bir zamanlar var olan denizcilik faaliyetlerinin gerçek bir izlenimini veriyor. O dönemin gemi yapma teknikleri hakkında, gemilerin nasıl tasarlandığı, inşa edildiği ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sunuyorlar. Büyük yük gemilerinden daha küçük teknelere kadar olan gemi çeşitliliği, yoğun bir limanın pek çok denizcilik faaliyetinde yer aldığını gösteriyor. Yük kalıntıları, örneğin amforalar ve ticaret malları, Tonis Heraklion'un geniş ticaret ağını gösteriyor. Yaklaşık 700 adet demirbaş buldukları çapada bulunuyor. Bu, su altı arkeolojisi açısından duyulmamış bir şeydir ve limanın faaliyetlerinin büyüklüğünü gösteriyor. Bazı çapaların büyüklüğü ve tasarımı, büyük gemiler tarafından kullanıldığını, limanın kapasitesini ve dönemin denizcilik teknolojisinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bulunan heykeller de ilham verici. 16 fit yüksekliğinde bir heykelle karşılaşmayı hayal edin. Bu heykeller, tanrıları, tanrıçaları, firavunları ve belki de önemli şehir figürlerini temsil ediyor ve bize Tonis Heraklion'un dini ve politik yaşamına dair bir pencere açıyor. Granit ve dioritten yapılmış bu heykeller sadece devasa değil, aynı zamanda mükemmel işçilikle yapılmış. Şehrin zenginliğini ve kültürel önemini gösteriyor. Keşfedilen altın paralar şehrin ekonomik refahını belirtiyor. Bu paralar farklı dönemlere ve hükümdarlara ait olup şehrin önemini ve ticaret bağlantılarını bir zaman çizelgesine yerleştiriyor. Bunlar, Tonis Heraklion'un bölgesel ve uluslararası ticaret ağlarında aktif rol oynadığının sağlam kanıtıdır.